Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Yine tarihi bütün ayrıntılarıyla sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Peki bugün neredeyiz? Keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Kaman Karahöyük Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Birlikte keşfedeceğiz arkadaşlar. Neler var, neler yok. Şimdi tam müzenin girişindeyiz. Müze kartlarımızda giriş yaptık. Gereken bilgileri Vereceğiz biz de birlikte. aldık. Şimdi bu şekilde şöyle geldiğimiz anda bizi böyle bir yer karşılıyor arkadaşlar. Burada iki tane seramikten yapılmış vazolar var. Şimdi bu tarafa doğru ilerliyoruz. Burada da yine Kaman bölgesi, bakın Kaman bölgesi konum olarak belirtilmiş. Burada da Kaman Kale Köyü. Nerede o? Kale Köyü. Bakar mısın? Tuz Gölü'ne yakın gösteriyor. Aynen. Tuz Gölü Ankara civarlarında. Yani yakın 100-120 kilometre falan Ankara'ya. Şimdi bu şekilde ilerliyoruz. Önce sergi salonu diyor burası. Şurası sergi salonu. Buradan bir ilerleyelim ha. Burada da yine DRC salonu falan bilgilendirmişler ufaktan. Bu şekilde giriyoruz. Burada yine seramikten yapılmış o döneme ait objeler karşılıyor bizi. Demir Bak, bıçak bıçak görüyor var. musun? Cep çakısı. Hangisi? Demir bıçak. Var. Vay be. Cep çakısı bile gördüm ya, hayret. Yani İlk defa gördüm bunu burada. Kemikten yapılmış bak. Cep çakısının ilk dönemleri o zaman. Demek ki. Adam ilk önce şey yapmış bak burada. Bir çakı yapmış, tamam mı? Sonra demiş ki bir de cep çakısı yapıyorum kapatma demiş. Sonra onu bulmuş. Yani helal olsun. Anladın mı demek? Burada da yine bronz parçalar. Çan mesela. Objeler bunlar. Şeylerden. Bu şekilde. Burada neler var? Burada da yine bazı bir medeniyetlere ait Para, sikkeler, sikke. mühürler. Yani şunlar paralar, mühür. mühürler. Bu şekilde. Burada neler varmış? Aksesuarlar. Burada da yine haç, kolye, kolye diye küpe, ne bileyim o tarz objeler var. Evet. Şimdi şurada da küçük bir minyatürü var. Büyük ihtimal bulunan yerlerin, yani kazı alanı çalışmalarının o dönemde yaşamış olan kültürü ve medeniyeti şöyle kısaca bir minyatürünü yapmışlar arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. Müthiş yani. Değil mi? Devam edelim. Ve burada şöyle baktığımız zaman yine mezarlarda bulunan tüssü dediğimiz, hani ölen kişinin yanına yakılan ateşi Kandil. temsil etmek amacıyla yapılan seramikten objeler var. Burada da yine o döneme ait Testiler. seramikten yapılmış su taşımak için veya şarap içmek için yapılan objeler. Su Şimdi bu testi. tarafa doğru ilerleyelim. Böyle baktığımız zaman başka neler bizi karşılayacak? Bu ne? Simülasyon mu? Bir Basınca ne oluyor? değişiyor Aa. yani, görebiliyorsun bu şekilde. He. Yani kazı çalışma alanlarının simülasyonunu yapmışlar, görüyor musun? O döneme ait yani. Buradan bir simülasyon Yaşasaydı, yapmışlar. insanlar yaşasaydı Böyle olacak. nasıl olurdu falan gibi. Anladın mı? Mesela burası bir Simüle edilmiş yani. Aynen öyle bir şey. Burada da yine objeyi dört boyutlu görebiliyorsun yani, anladın mı? Burada da okuyabiliyorsun falan. Yine burada da bazı objeler var arkadaşlar. Şu arada Taşlar. olduğunuz gibi seramikten yapılmış. Mesela şu şarap fıçısıymış, görüyor musun? O dönem seramikten yapılmış şarap fıçısı. Yine burada neler var? Ok uçları var, görüyor musun? Ok uçları. Seramikten yapılan bir ocak mı desek? Ocağa benzer bir şey. Buhu, ne diyorlar? Buhu mu diyor? Ha. Hani şey yapıyorlar ya, otları yakıyorlar. Burada da yine bronz parçalar var arkadaşlar.
İşte o dönemde kullanılan bronz parçalara, bronzlara ve seramiklere çok rastlıyoruz değil mi? Çok var. Evet. Burada da yine bir seramik. Burada da yine seramikler var. Ne diyorsun sen? Buraya gelince sen ne hissettin şimdi? Yani nasıl bir ambiyans Şimdi sence? şöyle söyleyeyim, genelleme olarak tarih, medeniyetler olarak aynı. Değil mi? Her Hemen zaman hemen aynı söylediğim gibi. figürleri, aynı şeyleri görebiliyoruz. Toprak, seramik, cam, demir, bakır, bronz, gümüş diye gidiyor. Evet. Yani burada da yine güzel bir eserler. Mesela bu neymiş? Aksesuar mı Şöyle bunlardan? baktığımda bu objeyi hiç görmedim, bak görüyor musun? Neymiş ki bunlar acaba? Diyor ya. Allah Allah. Tip, Demek ki tiplermiş. Tip ne? Onu bilmiyorum. Ha bak Bak burada burada da gösteriyor. Neymiş Evet. bu? Kumaşı tutan öyle bir şey. toka. Hı hı. Toka. Kumaş. Broş gibi ya, broş. Elbise tokası. Evet evet, broş gibi. Bak burada da şey var görüyor musun? Kalıpları var. Hmm. Bunun içerisine dökülerek yapılmış. Aynen. Enteresan. Gördüğümüz zaman tam şu araya falan Evet, geliyoruz. evet. Kalbinin ortası. Ya bu şekilde de bilmiyoruz, biz de keşfediyoruz. Ne güzel değil mi? Aynen bak burada da altın objeler var. Evet, altın. Altını son dönemlerde yaşamış çoğu medeniyet biliyor musun? Şöyle baktığımız zaman mesela burada ne var? Yüzük mü desek, mühür mü desek? Ya bir şeylerin kalıntıları, parçaları kalmış. Mesela şu Aksesuarlar. bak görüyor musun? Bu da şey Aslan. gibi düşün. Bölgeyi temsil eden bir obje gibi düşün. Mesela burada Levha. neler var? Burada. Bak. Şunlar neymiş acaba? Şunlar düğme mi? Düğme. Olabilir. Aynen. Elbiselerde Boncuk, kullanılan düğme. düğmeler olabilir. Burada yine seramikler var. Seramik kalıntıları. Mesela bak şu uç tarafını görüyor musun? Evet. Ne kadar iyi yapılmış yani. Su dökülmesi. Adam nereleri düşünmüş. Evet. Değil mi? İlerlemeye devam ediyoruz. Yine burada da seramik kalıntıları ve şurada da kazı alanının yapılmış olduğu noktaların yine minyatür olarak karşımıza sunmuşlar. Nerede ne bulunmuş bakın. Odalar, yerleşim alanları. Görmüş olduğunuz gibi şöyle biraz da yaklaştıralım. Mükemmel bir şekilde yapılmış bir minyatür çalışma sahası diyebiliriz. Gördüğünüz gibi harika bir eser. Yine buradan da en başta görülen yer burası. Yani bir giriş var ya böyle oraya benzetmeye çalışmışlar bak. Hani biz iki tane aslan vardı ya girerken sağlı sollu. Az önce. Evet. Oraya gibi düşün. Ve burada da aynı çalışmayı yapmışlar. Değil mi? Evet. Çocukları var ya. O şeyden çıkan, oralardan çıkan, gören yerinden çıkan. Aynen. Şimdi oralarda işte kalıntı parçalarda hani kullanılmış, Elim kırılmış. alayım, dokunuyor mu? Dokunmuyorum. Deneme. Şöyle dokunabilirsin yani bir Şöyle şey olmaz. bakacağım yani yapısını. Kırılmaz yani. Zaten kırık parçalardan toplanmış. O dönemin eserleri. Burada zaten bir sürü koyulmuş. Arkadaşlar. Arkeolojik çalışmaları yapılmış. Gördüğünüz gibi bir sürü böyle o dönemden kalma. Hani bunların çalışmaları esasında deneyip yanılma çalışmalar. Olabilir mi? Olabilir. Ya ocak mıydı yani? Ocak. Şimdi adam yaptı. Hani ilk seferinde üretecek yani buldu. Yaptı olmadı. Çatladı ne bileyim kırıldı patladı gibi denemelerde olabilir. Evet burada neler var? Şöyle baktığımız zaman yine burada da çalışma sahasındaki ekibin ne kadar titizlikle, sabırlı Çalıştı. şekilde çalıştığı noktalar. Devam ediyoruz. Esrarengiz bir şeyler görebileceğiz mi diye burada. Yine burada seramik çalışmaları, Düğme. Bundan mühürler. mühürler. Burada da mühürler. Burada da mühürler. Bir şekilde
Şimdi karşımıza yine altın bir obje ya. Bu altın. Evet. Altın bir obje arkadaşlar ama Süs bunun levhasının bak bir şu kısmıymış. şuymuş bu. Gördün mü? Şimdi adını söylemek istemiyorum da bir markanın şeyine benziyor. Neyi biliyor musun? Ben de benzettim. Ben Zaten de- bak her markalar bir şeyden alıntıdır. Almışlar, evet. Alıntıdır, bunu unutma. Şimdi şu zamanında hani üretildiğinde şöyle bir şeymiş. Evet. Ama tabii üzerine bir şeyler Tabii düşmüş, olmuş. yamulmuş, kırılmış. Ve Anladın? düzeltilmeydi, çalışılmamış. Öyle orijinal bir şekilde buluntu şeklinde bırakmışlar. Bırakılmış aynen öyle. Altın ama bak. Yine bir simülasyon. Burada da yine bir simülatör var arkadaşlar. O zaman işte o döneme ait nasıl İlerliyorum. duvarlar varmış. Nasıl şu tarafa dön bakayım. Tamam, sola dön. Öyle mi? Buradan Bak, evler, duvarlar. duvara çarpacağım. Görüyor musun? Oradan yukarı çıkıyorum. Çok yavaş gidiyor ya. Şurada zıplaması var mı acaba? Yok. Burada da yine arkadaşlar seramik kalıntıları. Seramikten yapılmış. O dönemde kullanılan. Bak burada güzel bir eserler var. Birkaç tane altın eserlerden var. Yine saç iğnesi dedikleri, saç tokası dedikleri şeylerden var. Heh. Şurası bana çok enteresan geldi. Şu şey mi? Bakar mısın? Kazı alanı mı? Ya kazı alanı çok büyük bir katman, yani buraya ulaşmak için çok uzun zaman emek harcanmış. Tabi. Bakar mısın? Yani Hiç bir de şöyle bozmadan. bir şey. Samanlık değini arar gibi araman Tabii işte lazım. yani. Anladın mı? Ve Ya fırçalarla. bak bir de şu var. Şimdi arkeolog olanlar zaten sen de anlarsın, hani mesela birkaç yılda çalışma yaptın ya. Ona göre tahmin yürütebiliyorsun. Zor iş ya. Nerede ne çıkacak Sabır diye. iste. Ben bıraktım zaten işte. Kazmak benim işim. Altın objeler. Burada da yine seramikten yapılmış. Yani düşünsene. Önce her şeyini topraktan yaparken sonra her şeyini seramikten yapmaya başlamış. Ondan sonra camdan yapmaya başlamış. Ondan sonra demirden yapmaya. Ondan sonra öyle kendilerini geliştirmişler işte. Şimdi bu tarafa doğru ilerleyelim. İlerleyelim. Şöyle. Burada da yine seramik çalışmaları var arkadaşlar. Seramik çalışmaları çok. Yani görmüş olduğunuz gibi her yerde seramiklerle çok uğraşmışlar. Bak görüyor musun? Kabartmalı levhalar. Yani seramikten şunu yapmak Zor iş. zor iş ya. Tabii Anladın? kalıp bir makine. Tabii. Bu tarafta da yine bir seramik objelerin bulunduğu noktalar. Bak buradan büyüteçle bak diyor ya. Tabii. Yani ne kadar güzel işçilik var üzerinde demek istiyor. Şöyle Evet. bakayım arkadaşlar. Büyüteçle görüyor musun? Görüyorsun. Tabii. Yani çok küçük bir parça ama üzerindeki işçiliği görsen hayran kalırsın. Aynen, onu değerli gösteriyor. Aynen. Vay be. Burada da Seramik üzerine ya, öyle. evet, genelleme seramik arkadaşlar bu müzede, bilginiz olsun. Yani ağırlık seramik çalışmaları. Demek ki o şeyde Genelde böyle. medeniyette. Bak mesela Küpe galiba. Küpe. aynen Altın küpe. altın. Ve çok küçük değil mi? Şimdi Bak dönem- şunun ikisi bizim küpe. dönemimizde de var. Ve küpe takma yeri bile yok. Şurada bir figür. Fark ettin mi? Yok. Nasıl takıyorsun o kurağı? Yok, şurada giriş yeri var ya. Bak, Ha, ikisi onlar iki da var, tarafında. tamam. Yani O zaman onlarda da öyle bir şey var. bak bak. Onun gibi bir şey. Evet, devam ediyoruz şimdi. Aa bak, şunlar çok güzelmiş. Bak burada da yine seramik çalışmaları. Şöyle gösterelim. Bakın burada Titlere dayanıyoruz. bir tane aslan. Bak şurada bir acayip. Evet. Gördün mü? Bak burada da tablet kalıntıları. Seramik tablet kalıntıları. Bunun üzerinde de çivi yazıları var bak. Yazılar var. Değil mi? Asıl anlatılmış
Asıl Ya bir şey yazıyor yaşanmış. değil mi orada yani? Şimdi Bak kazı bölgesi mesela şöyle baktığım zaman. Şöyle gel bakayım bir. Burada ne var? Bak burada da bir insanın kemiği mi var? ne yok ya, insan değil o, bir hayvan. Allah Allah. Hayvan Niye dişleri bir var. şey bak. yazmıyor? Aslan şeymiş. Ha, aslanın şeyi, çenesinin bir yanı. Aynen doğru. Dedim böyle insan mı olur lan? Yok ya, sen de nereden çıkarttın? Burada da yine bir geyik boynuzu var. Burada da seramiğin üzerindeki işlemeler var. Çoğu işçilikte zaten geyik resmini resmediyorlar. Demek ki o dönemde çok önem veriliyordu hayvana. Önemli bir yer taşıyormuş. Aslan, geyik, koç, gördüğüm figürlerden. Yani Boğa. önemsenmiş boğa. Başka? Yani genelde Tam bak nerede bulunmuş görüyor musun? Bu buluntu tam zirvede bak. Tümülüs gibi aynı görüyor musun? Tam zirvede bulunmuş. Hadi bakalım devam ediyoruz. Daha neler göreceğiz bakalım. Ama çok seramik çalışması var ya. evet, onu dedim ya ben de. Aynen. Genelde yapı olarak hep seramik. Bak şurada mesela o tokalardan var gene. Bunlar broş işte o Broş. kıyafeti böyle toplamak için kullanılan yine. Broş. Burada da broşlardan var. Şunlar okucu. Okucu. Bak şu bıçakmış. Demirden. Çakmış. Tabii. Burada Bunlar niye da var şekilde. yine? Mühür. Bak şu mühür. Burada da yine bir tane mühür var. Şu bir şeyin parçası. Bak bunlara fibula deniliyormuş. Biz hani şey diyoruz da broş falan, fibula deniliyormuş. Biz de broş diyoruz işte. Burada da yine bir Harita. harita. Ölçek diyor. Yani yerleşim Pusula. alanı haritası. Pusula mıymış? Pusula olabilir mi? Yani çıkan eserlerin Şeyin çıktığı pusulası. şeyler. Hı hı. Çalışma Evet, alanı evet. pusulası. Burada neler var? Böyle baktığımız zaman burada da yine bir seramik kalıntısı. Bak yine aynı ablem görüyor musun? O şeydeki Aslan altın adam. aslan adam. Aslan adam. Burada da yine bir tane taş var. Büyük ihtimal çalıştığı noktalar. Bak burada da demiri işleyememişler büyük ihtimal. Yani uğraşmışlar. Ham halinde mi bu demir? Büyük ihtimal. Demir neymiş bu? Ağırlık. Ağırlık. Ha, Tunç, ağırlık. tunç. Yok, bunlar ağırlıkmış. Aynen o dönemde kullanılmış. Ama ben sanmıyorum ağırlık olduğunu. İşleme süresindeki şeyler olabilir. Ham hali. Bak şu da o dönemden kalma. Kemik mi? Bu kehribar mı? Ne bu? Bu değerli bir neymiş bu? Boncuk. Des. Boncuklar. Bak küpe. Küpe. Aynen. İşte mesela şimdi şöyle düşün. Şu küpeyi gördün değil mi? Hı hı. Bak, bu küpeyi düşürdün o zaman toprağın içine giderken düştü. Toprağın içine karıştı. Nasıl bulacaksın? Bulamazsın ki. İşte tek çineler bunları gibi bulma şansı çok. O zaman sen dediğin gibi bunları arkeolojik kazılarda da çok zor bulurlar. Aynen öyle. Senin Dedektör dediğin lazım. tek tekçiler buluyor. Bak, Ondan bunlar müzelere teslim kullanılan ediyorlar. Bir dirgen mi? Dirgene benziyor. Dirgen. İki şeyli. Okucu diyor. Hayır, Yok, dirgen okucuymuş. Değil. Dirgen değil bu. Ne biliyor musun? Mızrak ucu. Hayvanları avlanırken kullandığı. Yonga mı diyorlar? Yonga. Normalde tek uçlu oluyor bunlar ama iki uçlu. Bazı yerlerde. Bak bunun iki ucu var değil mi? Evet. Şöyle olmaz. Yani hayvanları saplıyorlar ya öldürmek için. Ya da eğitmek için onları. Burada da yine bir seramik çalışmamız var. Çok fazla küp kırığı bulunmuş, bakar mısın kazılarda? Ya işte O yüzden bu dedim ya, medeniyet- ocak mıymış acaba küp? Bak bu medeniyet genelleme gelişmemiş bir medeniyet. Küplerle seramiğin arasında sıkışmış bir medeniyet. Anladın mı? Buradan onu anlayabiliyoruz diyorsun. Bronzu falan çok az gördük. Altın mesela altın. Altın çok yok. Şimdi buraya geldiğimiz zaman yine burada da seramik çalışması. Bak yine çıkarken
İlk anının resmi. Evet. Bak altı yok ama. Gördün mü? Hı hı. Hani altı nerede bunun? Altı yok. O kazıda öyle çıkartılmış. Ama altı var diye görünüyor. O yani simüle edilmiş. Şimdi ne demiş? Çıkarken çekilmiş. Çıkarken çekilmiş. Burada da yine o dönemlerde arkadaşlar bizim şimdiki kullanmış olduğumuz tas, yani su bardaklar dediğimiz var ya, Evet. aynı zamanda yemeklerini yemek için, aynı zamanda sularını falan içebilmek için kullandıkları Sana bir şey söyleyeyim mi? çanak, şey değil, bu seramik değil. Bu Deve çanak. kuşu yumurtası diyor ama. Aynen öyle. Bak o Çanak. deve kuşu yumurtasından yapılmış bunlar. Aynen öyle. Burada da yine mühürler. Bak mühürler görüyor musun? Hı hı. İşte o da şeyden yapılmış, çanaktan yapılmış. Ve buradaki ne? Şu enteresan olan olay. İyiymiş. Özel bir şekilde. Bak gel gel, şöyle gel. Aslan kafası. Gördün mü? Ne taşı sence bu? Taştan yapılmış bu. Ne taşıdır? Çok değerli bir şey bu bence. Değerli bir taştı. Şeye benziyor bence bu. Neydi o? Kalkit. Aa, salladım zaten. Adı aklıma gelecek ama gelemedi bir türlü. Neydi bu ya? Arkadaşlar yazsın yorumda. Evet arkadaşlar, bu taşın ne olduğunu yazarsanız sevinirim. Evet. Kuvars olması lazım. Kuvars. Beyaz kuvars. Kristal kuvars. Sen çok Ama çıkartıyorsun. bilmeyebiliriz yani. Yazsalarda yardımcı olurlar. Ayak. Mühür. Gördün mü? Seramik. Yani yapılmış. Bak şu da taş. Taş mı cam mı? Taş. Cam gibi yapılmış. Burada bir altın var bir tane. Burada da yine bir seramik çalışması var. Bakar mısın? Görüyor musun ne kadar büyük bak. Evet. İşte ne için bunlar şarap. yapılmış? Şarap. Mahzen Şarap, gibi mi? bak şöyle düşün. Şarap, tohum Ambar gibi. ve o an depolama ihtiyacı duyduğu ne olabilirse onları depolamak için yani. O anın kileri, ambarı. Ya zaten megara kasesi diyor. Megara ne demek? Aynen öyle. Devam edelim. Burada da yine bir sürü Kalıntılar var. İşte o dönemlerden ait işte kullanılmış kalıntılar var. Burada da yine seramik çalışması devam ediyor. Şimdi bu tarafa doğru ilerleyelim ve buralarda da o dönemde çalışan ekibin, yani bunu buradaki objeleri, eserleri gün yüzüne çıkaran ekibin çalışmış olduğu dönemde çekilen resimler var. Bak şu mesela yabancı, görüyor musun? Japon. Bunlar yabancı. Japonlar. Yine iş başında. Buradan çıkardım. Burası bitti. Burası sergi Dışarı salonu zaten. şu an dışarıda bir sergi, açık hava müzesi var. Şimdi burası genel müzeydi. Yani bulunan objelerin ve o dönemde çıkan eserlerin sergilenmiş olduğu bir müzeydi. Şimdi bunun dışarısında da daha büyük kalıntılar, daha büyük figürlerin olduğu noktalar var. Şimdi oralara doğru ilerliyoruz. İlerleyelim. O da dışarıda zaten. Aslanlı Kapı. Şimdi burada iki tane aslan var arkadaşlar. Sağda yani. Şöyle gösterelim. Şu araya geç istersen. Bak bu şekilde. Sağda bir solda. Aslan. Dışarı bırakmışlar. Dışarı koymuşlar içeri. Sığamayacak şekilde Sığmak bir kere. için veya o kadar değerli olmadığı için Hı hı. bilemiyorum. Burada yine kocaman bir Tablet. haç olan üstünde Roma döneminden kalan mezar taşı var. Burada da yine bir mezar taşı. Yani çok net bir şekilde yazıları falan üzerinde. Burada da yine bir tane o dönemlerden kalma. İşte o dönemlerden kalma taşların üzerine işlenmiş kişilerin öldüğünü belirten veya işte artık
dediğim, hatıra dediğim. Yani mezar taşı. Büyük kalıntı yani. Evet ama ne kadar güzel şey kokuyor. Tabii. Fark ettin mi? Lavantalar. Hmm, Lavanta bahçesi var burada. aynen. Bu şekilde mezar taşları var. Şöyle sağlı sollu. Burada da sütun parçaları var. Arkadaşlar. Tam şurada. Burası da tam müzenin girişi zaten. Onu da görmüş oluruz. Şöyle geldiğimiz zaman. Burada da sütun parçalar. Yani o dönemden kalan yerleşim bölgelerinden çıkarılan sütun parçaları. Roma dönemi olsun artık. Burada yaşanmış olan dönemlerden kalan parçalar. Şimdi yukarıda ne var? Yukarıya doğru çıkacağız. Orada neler var bilmiyoruz ama oralardakilerini de size göstermeye çalışacağız. Bak şurada çift başlı koç kafası görüyorum. Aynen. Bu olabilir mi? Koç kafası. Evet arkadaşlar, burada da yine çift başlı. Böyle gördüğünüz gibi kocaman bir kaya. Neymiş bu? Şöyle bir bakalım. Name dönemi Rötut cinsi bulunduğu yeri tanım eden diye. Bulunduğu bölgeyi tanımlamak için milattan önce 1460-1190 yıllarında Hitit İmparatorluk dönemiymiş. Bak, Hitit Su İmparatorluğu. teknesi diyor. Bak Aynen. şuradan ben orayı okumadan fark ettim şurada şeyler var. Gördün mü? Şimdi bu buğa bence. Koç değil. İki tane öküz gibi yani. Anlat. Burası bir da bu şekilde havuz gibi böyle. havuz gibi. Yani bu neymiş? O dönemin temsil eden hani bölgeye girerken figürler olur ya, onun oradaymış ya. Onu belli ediyormuş. Neymiş? Adam mesela sen geldin ya bölgeye. Bunun ikisini gördüm. Ha, bilmem kimin bölgesi. Anladın mı? Onun gibi düşünebilirsin. Ama ben buhaya benzettim. Boğa zaten. Ha tamam. Oradan gelirken koç dedi. Buraya yakından boğa işte. Oradan koç. Yakından boğa oldu. Daha yakına gidersem aslana dönüşür. Bilmiyorum. Koçla boğa aynı değildi. Ne yapalım, çıkalım mı yukarıya Tamam doğru? mı? Şimdi yukarıya doğru gidiyoruz. Bakalım buralarda neler var. Onları da sizlere gösterelim arkadaşlar. Bütün detaylarıyla. Buraya gelmek isteyen arkadaşlar için, aileler için bir öngörü olabilir. Evet. Su. Evet. Şuradan bakalım mı? Şöyle. Çok güzel bir Ya da esinti şöyle mi var. dolanalım? Tamam, yürü devam. Bilmiyoruz Devam. ki göreceğiz öğreneceğiz. Burada aynı zamanda bir göl. Göl mü diyelim? Evet, bir göl var. Aa, balığa bak. Balıklar görüyor musun? Aa, Bak burada da var. kocaman. Şöyle balıklar Ne var. balığı? Süs balığı. Süs balığı da. Yani Japon var. Canan Japon. Ay çok tatlılar. Ya yeri ama şey olarak, mental olarak gerçekten yemem. Korkmayın. Yedim. Cani. Yemiştim ne var? Yalan söyleme. Bak ben kelimesi toplandı görüyor musun? Nasıl hayvancılım. Gel 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 gel. Evet. Gel. Bu şekilde Ne diye çağrılıyor bunlar? Bunlar geliyor karşılık veriyor. yem istiyor. Yem var Vallahi mı? yem yok billahi yok. Çiçek atıyor. Çiçek Şimdi atıyor. böyle geldiğimizde buraya ufak bir göl yapılmış arkadaşlar. Balıklar falan var. Süs balıkları bu şekilde. Güzel ya çok. Bak yavrular da var, görüyor musun bak? Hı hı. Ama bunlar çok uzun seneler sonra bu boyuta geliyormuş biliyor musun bu Tabii balıklar? hemen gelmez o. Aynen. Bunlar çok yaşlı balık. Devam edelim o zaman şöyle. Bak ben nereye gitsem oraya geliyorlar ya. Yürüyelim. Şöyle yürüyoruz arkadaşlar. Bence o tarafta değil de bu tarafta gibi ama. Şöyle dolanıyor Aa, zaten. yok biz ters tarafa gidiyoruz. Bu Ya bak taraftan. sen gel, şöyle dolanıyor zaten. Oradan geri geleceksin. Tamam. Anladın? Ben yürümeyelim diye dedim. Yürü yürü, bir şey olmaz. Beni yürütecek illa arkadaşlar bu var Yürü ya. yürü, bir şey olmaz. Bak şunu diyeyim.
Yani çok güzel. Şöyle çekiyorsun değil Evet, mi? burada Yolu? aynı zamanda böyle yürüyüşte yapabilirsiniz. Çekiyorsun değil mi Güzel, manzarayı? temiz hava, manzara, Lavanta kokularıyla. lavanta kokularıyla Yine onu da buldum bir ekleyelim. çiçek. Çok güzel. Bu şekilde. Ya buralara gelip bu havayı teneffüs etmek var ya mükemmel bir şey yani. Herkes gelmeli, gezmeli. Görmeli değil mi? Evet. Bak insanlar geziyor, görüyor. Ama İnsanlar, zamanı turistler. olmayan, vakti olmayan, gezemeyen, göremeyen arkadaşlarımıza da Arkadaşlar için elimizden elimizden. geldiğince işte göstermeye çalışıyoruz. Aynen Bir öyle. şeyler yaşıyoruz. Doğal bir şekilde sizlere göstermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğince. Yine burada güzel Şöyle bir bir geçiş yolu var. gölgelik yapılmış arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Wow, gölge. Ya yine serin ki hani şey değil güneş var ama Buraya da yakıcı, otur. Ne güzel yakıcı kavurucu gölgelenmiş. bir şey yok ya havası yok. Bak Açıkçası. şöyle bir şey yapmışlar bence. Hem müzeyi görsünler, hem temiz hava alsınlar, hem yürüyüş yapsınlar, hem de güzel güzel vakit geçirsinler. Dinlensinler Aynen diye. bu Dedik şekilde. Bu şekilde yapmışlar. Devam ediyoruz. Hadi devam edelim. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Sana bir şey Şimdi diyeyim mi? Hı. En az yorulmuş olduğum müze gezisi olabilir. Ama keyif aldığım, dinlendiğim, huzur bulduğum bir gezi oldu. bence de böyle olması gerek. Hep böyle olsa keşke. Nerelere çıkıyoruz? Genelde kayalara, taşlara, Ama her ulaşılmayan tarafta işte yerlere. bu şekilde olmuyor mu Yani abi? çok emek veriyoruz açıkçası. O dönemden de Kilometrelerce bak yol o gidiyoruz. dönemden de kalıntılar bırakmışlar. Sağda Burası bir sol. yerleşim şehirdi değil mi? Hı hı. Şu an kralların yaşamış olduğu bir yerde yürüyoruz. Şu an çok rüzgar var. Almanların yaşamış olduğu yerler bak. Oraya Burada bir bir şey yazıyor cam zaten. koymuş, bana koymuşlar. Japon Mesela bahçesi diyor. Idemitsu Kosan AŞ sahibi Japon devam et tarafından bakalım. şahit etmiş diyor. Japon hani orada görmüştük ya biz Ha, müzede bir Japon tamam. kazmayı vuruyordu. O yaptırmış. Anlatına mı? Öyle bir şey Onun yazıyor. anlatına. Ya burada çalışmış olduğu için onun İnşa anısına bir şey edilmiş. yapmışlar. Aynen. Yardımcı oldu diye gibi Evet. düşünebiliriz. Bak burada da ne? Şelale O miymiş zaman acaba? bir akan şelale varmış burada bak. Şelale varmış ama Su körelmiş kalmamış. galiba. Su kalmamış. Gördün mü? Körelmiş bir şelale şu an. Bak şu taş bile yapılmış. Burada önceden o dönemlerde büyük ihtimal akan bir şelale varmış. Bak bunu Varmış. o dönem yapmışlar. Bunu. Tabi. Şunları da o dönem yapmışlar. Bunları. Bak nereden anladım biliyor musun? Birleştirme yeri hala Horasan bak. Heh, orası Horasan. Anladın? Ama bir geçit yolu değil mi? Şelale. Akarsın. Aynen. Hadi bakalım. Buralarda da birleştirilmiş. Aynen. Ya biraz düzenlenmiş. Şeye bakarsan. Toparlanmış. Hah, biraz toparlanmış. Buradan da rahat bir şekilde geçsin diye taşlar dizilmiş işte. O dönemde. Hatta daha oraya kadar gidiyor bak. Evet orada var. Orada da Keşke suyu da olsaymış ya. köprü var. Çok güzel olurmuş su Bak olsaymış. mesela o dönemden kalan Ha bak. bir anıt mı? Yok o dönemden değil. O Japon iş adamının yaptırmış olduğu Ha. şey. Aa, bak burada da var evet. Japonların şeyi ya, Evet o yaptırmış. tanrısı. Hı hı. O yaptırmış. Niye böyle ilgi duyup da böyle bir şey yaptırmış acaba? Belki hatırası kalsın diye, belki de onların medeniyetlerinden birileri de var burada.
Yani çok yardımcı olduğu için galiba şeyler, Şimdi bak. kazılar. Japonların da medeniyetleri var kendince yaşamış oldu. Belki onunla bir ilgisi varsa olabilir mi? Devam edelim. Öyle. Ya da söylemiş olduğun gibi burada çalıştığı için onun anısına bir şeyler dikmişler. Ne güzel işte bak oraya dağ kirazı dikmişler. Onun da adını yazmışlar. Bilgilendirmek amaçlı. Çok bilgilendirildim ya ben bu müzede. Her Allah şeye Allah. yazmışlar. Adını yazmışlar. İlgilendirildin mi? Ama hoşuma gitti yani açıkçası. Hmm. Şimdi buradan nereye yukarı mı gidiyor? Buradan da yukarıda da bir şey yok zaten. Orada da şey yapmışlar. Oturup dinlenme yeri gibi bir yer Yok yapmışlar. o dinlenme yeri değil. Orada da bir şey var dediler. Ne var? Tarihi bir yer var dediler. Orada yukarıda. Çıkalım mı oraya da? Gölet sonrasında tarihi yer dedi. Çıkalım bakalım o zaman. Hadi. Yani buraya gelecek arkadaşlar en azından yönlendirilmiş oluruz. Biz çıkarız. Olmaz. Yok dedi. Bakalım orada ne varmış arkadaşlar. Dediğin gibi Bak, dinlenme yeri burada ne olabilir. var biliyor musun? Şu meyvenin adını biliyor musun sen? Deli üzümü derler. Ne? Deli üzümü. Deli üzümü. Valla yiyen deliriyormuş diye de duydum. Ama Allah başka Allah. bir şey de diyorlar da buna. Sen gene de yeme boş. Bir şey. Bir delirip ne dersin? Başımız inşallah. Ne varmış burada? Burada zirveyi görmek için. Dediğime geldin. Geldim. Nereye gideceğinizi, nereden geleceğinizi. Dediğim gibi klimaya etmişti değil mi? Gördün değil mi sen Hadi yukarıdan? iniyoruz tekrar. Ama ben ne dedim? Deneyeceğiz, göreceğiz dedim. Ya deneyeceğiz, göreceğiz dedim. Denedik, gördük işte. Şuradan çıkalım. Gel. Buradan inelim aşağı. Geldiğimiz noktaya gel. Tam oradan inelim diyorum ben de. Hayır buradan gidelim ki orada görmediklerimizi de görelim. Tamam. Sen ne dersen o. Hayır. Karışmıyorum. Görüyorum. Muhteşem doğanın içerisinden ilerlemeye devam ediyoruz. İleride yemişler olabilir mi? Yemiş mi diyor, bir şey diyorlardı da. Onu yemeyin. Çocukken daha doğrusu bize derlerdi. Bundan yemeyin. İyi değil derlerdi. O dönemde diyorum ya. Ha ha. Yemiş olabilir. Yemiş olabilirler. Yavaş. Nazar değil. Burası da böyle baktığımız zaman son nokta diyebiliriz arkadaşlar. Burada videoyu bitirelim artık. Çünkü ileride zaten aynı noktaya geliyoruz. Ne diyorsun? Yorumlar alayım. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Değil. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa Diyorsa biz oradayız. biz oradayız. Nerede yaşanmışlık varsa biz oradayız. Evet. Vallahi doğayla tarih iç içe, yeşillik. Şu an tam Güzel. gezme zamanı. Yemyeşil her yer. Gezilip görülmesi bir yer mi? Yani böyle insanlar yani illa gelsin mi yoksa gelmeye gerek var mı gibi. Yani daha doğrusu bizim videoyu izleseler yeterli olur gibi. Ama doğasını görmek için de gelebilirler. Çok tarih hemen hemen aynı gibi. Şöyle söyleyelim o zaman. Arkadaşlar böyle kafa dinlemek isteyen arkadaşlar evet. varsa, doğayı seven arkadaşlar varsa, biraz da ilgimi çeken şeyler olsun istiyorsa buraya gelsin.
burayı görsün, gezsin. Eşiyle, ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla güzel bir kafa dinleme Kafa dinleme yeri olur yeri gerçekten de. olabilir. Yani neden dolayı bilmiyorum da çok güzel bir rüzgar var. Hani bir Aynen öyle. serinlik var. Esinti Dışarısı var. çok sıcak. Aynen. Burada bir esinti, güzel bir hava Ne var. diyoruz o zaman arkadaşlar? Görülmeyenleri görmeye, bulunmayanları bulmaya, size göstermeye devam ediyoruz. Yeni bir tarihi videolarla yeniden beraber olmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Selametle.